Horovax TV'den herkese merhaba. Rado'nun Anatom modeliyle bir aradayız şu anda. Bu model Rado'nun Anatom modelinin 40. yılına özel olarak çıkarıldı. Retro tasarımları esas alan bir dizayna sahip. Doğru. Senin de retro sevdiğini ve retro karakterde bir adam olduğunu biliyorum. O yüzden herhalde bu saati inceleyebilmek için en uygun ikiliyi oluşturuyoruz diye düşünüyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eskiden Doruk direkt yaşlı derdi. Artık bunu daha dolaylı ve kibar şekilde söylüyor. Teşekkür ediyorum bu özeni için kendisine Rica öncelikle. ederim. Retro, vintage dedim mi Burak Bayram bu işte bir marka. Rado'nun 1983 senesinde ürettiği Anatom modelinin 40. yılı için 2023 senesinde çıkmış 4 tane yeni modelden oluşan bir koleksiyon. Koleksiyondaki modellerden bir tanesi limitli 11 adet indeksinde baget pırlanta olan özel bir model. O şu an burada yok ancak fotoğraflarda ekleyeceğiz. Bunun dışındaki 3 tane modelin tamamı Rado'daki dostlarımız tarafından bize yollandı incelememiz için. Şimdi Rado dediğimiz zaman malzemelerin efendisi sloganı benim zaten çok dikkatimi Evet, çekmişti. Master of Materials. Yani markanın hem mühendislik katkısı hem de bu mühendislik katkısının saat dünyasına ve son kullanıcıya olan etkisi göz ardı edilemeyecek kadar yüksek. Bu modelde de yine bu malzeme konusundaki Rado bütün uzmanlığını konuşturmuş. Biraz senden bilgi almak istiyorum. Markanın özellikle zamanın veya kullanımın yıpratıcı etkilerine karşı koyabilen, bu etkileri minimuma indiren, ilk günkü yeni halini koruyabilen malzemelere karşı bir merakı var. Bu konuda uzmanlaşması gibi bir durum söz konusu. Seramiği de saat sektöründe ilk tanıtan isimlerden bir tanesi. 1962 senesine kadar gidiyor. Diastar diye bir model var. Eliptik bir modeldir. Vintage saat severler onu iyi tanırlar. Oldukça yumuşak, yumurtamsı bir kasası vardır. Bu modüler bir kasa ve o eliptik olan kısım, camın etrafında kalın bir bezel gibi duran kısım 1962 senesinde tungsten karbit denen bir özel alışımdan üretiliyor. Tungsten karbit aşırı sert bir malzeme. Mohs cetvelinde yaklaşık 2500 Vickers sertliğinde bir değer ki ne kadar sert olduğunu daha anlaşılabilir bir şekilde anlatmam için zırh delici mermilerin ucunda tungsten karbit çekirdekler kullanılıyor. O kadar sert bir malzeme ya da çok sert metallerin döküleceği kalıpların üzerindeki desenler yine tungsten karbit bıçaklar tarafından oynuyor. Takım kaplamaları yapılıyor. Takım kaplamaları yapılıyor, doğru. Dolayısıyla o an için, o zaman için oldukça öncü ve ulaşılması zor bir teknolojidir Rado'nun yaptığı. Daha sonra 1983 senesinde bu teknolojiyi sadece görsellikle değil, aynı zamanda ergonomiyle de buluşturmayı hedeflediler. Ve bunun sonrasında 1983 senesinde Anatom çıktı. Anatom ilk çıktığı zaman ismiyle müsemma gerçekten bilek üzerinde son derece konforlu, neredeyse yokmuş gibi duran, hemen her ortamda takılabilecek ve yine tungsten karbitten oluşan modüler parçaları sayesinde de çizilmeyen bir saatti. Safir kristal camın da etkisiyle. Bugün elimizde tuttuğumuz koleksiyon ise 1983 senesinde çıkan Anatom modelinin 2023'te 40. yıl için tekrar uyarlanması. Tabii ufak tefek bazı değişiklikler yapmış Rado ama genel itibariyle tasarım dilini, tasarımın havasını, tasarımın arkada yatan felsefesini aynen bu yeni koleksiyonda da kullandığını söyleyebiliriz. Bir süredir saat bileğimde. Ben de saatin tarihi geçmişinden ziyade şu anda günümüzde bileğimde nasıl hissettirdiği ve üzerindeki teknolojik gelişmelerin bende nasıl bir etki yarattığından bahsetmek istiyorum. Anatom dedin. Anatomi, bilek anatomisi çok da kompleks bir anatomiden bahsediyoruz. Doğru. Dikdörtgen kasa formu ile bilek anatomisini bir araya getirmek kolay bir iş değil. Rado bu konuda başarıyla bence bir kombinasyon yaratmış ama bu başarının nereden geldiğini de anlamaya çalışıyorum bir yandan. Belli bir kilo değerinde olduğumuzu varsayarsak bileğimizin üstünde genellikle düz bir plato söz konusu. Saate baktığımızda ise oldukça bombeli bir yapısı var. Saatin arka kapağındaki o düz yapı saatin üst tarafında bombeli bir yapıyla bileğimizin genel o anatomisine, kesitine müthiş bir uyum içerisinde olması sağlanmış. Şimdi ölçülere baktığımda 32,5 milimetrelik bir genişlik ve 46 milimetreyi biraz aşan bir uzunluk söz konusu. 46 milimetre aslında çok küçük bir ölçü değil. Saatin genişliğine kıyasla çok küçük bir ölçü değil. Fakat bu yukarıda bahsettiğimiz kıvrımlı yapı saatin bilekle adeta bir bütün halinde. Daha doğrusu bileğin doğal kavisini takip etmesini sağlıyor. Evet. Bu da bileğinizde sanki işte bir spor bileklik takıyormuş konforunu mekanik bir saatle ve böylesine dayanıklı bir malzemeyle bir araya getirebilmenizi sağlıyor. Ben birkaç gündür kullanıyorum bu arada. Doruk'un bahsettiği gibi bilek üzerindeki düz kalan kısma değen arka kapak düz. Ancak bileğin aşağı doğru inen kıvrımlı kısımlarında da üzerinde yer alan kauçuk kayış son baklaların sabit olmasından dolayı ilk başta uzun gibi gözükse de bileğe takıldıktan sonra müthiş bir konfor veriyor. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Son zamanlarda yapılmış belki de en konforlu kare saat diyebiliriz bunun için. Dikdörtgen diyelim biz ona. Dikdörtgen Köşeli diyelim. saat diyelim. Yani. Evet, köşeli saat de diyebiliriz aslında. Şimdi bir detay daha var. Saatin üst yüzeyinde cama olarak adlandırabileceğimiz kısım aslında bezeli de kapsıyor. Bezelin Ve kenarlarında hatta da kasasını da kapsıyor. ve hatta kasasını da kapsıyor. Bezelin tam yan kenarlarında da ustalıkla işlenmiş fasetler, yani pah kırılmış bölgeler var. Yine onu aynı şekilde takip eden seramik yüzeyler var. Burada şöyle bir iddiam var. Bu saati eskitmeniz imkansız. Ben Rado'nun modellerindeki
dayanım, dirençten kendi tecrübemle bahsetmek isteyeyim. 1960'lardaki Rado Diastar modellerinden bende bir tane vardı. Saat merakına ilk başladığım gençlik yıllarında bir tane edinmiştim. Saatin bileziği pek iyi durumda değildi. Kadranında ufak tefek oksitlenmeler vardı ama tungsten karbitten yapılmış modüler bölümü kusursuz vaziyetteydi. Yani adeta bir cam gibiydi ve bende kaldığı süre zarfında da onu çizmeyi başaramamıştım. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla Rado bu konuda gerçekten çizilmeyeceğine dair bir garanti veriyorsa inanın kesinlikle çizilmeyecektir. Saatin kadranına baktığımızda işte ortada renkliden başlayıp kenarlara doğru gittiğimizde degrade siyaha doğru giden, yani lacivert, yeşil ve bence bordo kadranların hakim olduğu renkler görüyoruz. Bu saatin içinde yuvarlak profilli bir mekanizma kullanılmış. Rado'nun R766 kalibresi ki biliyorsun işte Swatch gruptan, yani ETA'dan aslında bu mekanizmaların bazı üzerine geliştirilen, artık hem hassasiyeti hem dayanıklılıkta günlük hayat koşullarında son derece işinizi görecek, beklentilerinizi karşılayacak kalibreler. Fakat bir problem var. Problem şu, Rado'nun problemi değil. Dikdörtgen bir kasanın içine yuvarlak mekanizmayı sığdırmak çok kolay bir iş değil. Doğru. Mekanizma çapı 25.6 mm. Bu saatin kasa çapı 32.5 mm. Yani burada şöyle düşünebilirsiniz. İşte 32.5 mm genişliğinde bir kasa bugün işte kadın saati standartlarında yer alıyor. Ama 32.5 mm genişliğinde bir dikdörtgen saat dediğinizde bu sefer büyük ölçülere çıkmış oluyorsunuz. Dolayısıyla standart bir mekanizmayı bu tarz dikdörtgen bir kasanın içine sığdırmak pek kolay bir iş değildir. Rado burada da yine dehasını konuşturmuş ve kasanın alt ve üst kısımlarında yukarı doğru kırılan o açılı görüntü kasanın aslında olduğundan daha kompakt görünmesini sağlıyor. Zaten piyasadaki diğer dikdörtgen saat ölçülerine baktığınızda bu saat kağıt üzerinde büyük dursa da bileğinize taktığınızda müthiş bir konfor değeriyle karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle. Ayrıca siyah olmasından dolayı, yani koyu renk bir renk temasını kullanıyor olmasından dolayı da olduğundan biraz daha küçük ve kompakt durduğunu da söyleyebilirim. Ama bu kesinlikle saat küçük olarak anlaşılmasın. Saat aslında köşeli bir saat olarak gayet büyük bir saat. Yani tam boy bir erkek saati olarak düşünülebilir. Teknik konularda ölçüler hakkında Doruk biraz fikir verdi. Ben de kasadan bahsedeyim. Kasa siyah seramikten yapılmış bir kasa. Ön tarafında tamamen kasayla aynı boyutta, aynı şekilde kesilmiş bir safir kristal cam var. Hem kasanın bombesini takip ediyor hem de kenardan baktığınızda çok güzel pah kırılmalı, yani box type dediğimiz yukarı doğru uzayıp kenarlarında fasetler olan bir cam. Bence saatin en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de bu. Bunun dışında mekanizmanın içinde durduğu bölüm ise siyah PVD kaplamalı paslanmaz çelikten yapılıyor. Bunun da saatin kafa kısmına hafif bir ağırlık kattığını söyleyebiliriz ama kauçuk kayışın da bu ağırlığı bilek üzerinde son derece net ve güzel bir şekilde dengelediği aşikar. Burada kauçuk kayış aslında kasaya entegre bir şekilde yerleştirilmiş. Yani orada herhangi bir boynuz tasarımı söz konusu değil. Şimdi bunun avantajı tabii ki saatin konfor düzeyinin artması. Fakat kasayı değiştirmek için burada işte kasanın arkasında gördüğümüz 2 tane vida var. Bunların sökülmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla dışarıdan alacağınız herhangi bir kayış bu saate uyum sağlamayacaktır. Ama zaten bu saate tahmin ediyorum olabilecek en uyumlu tasarımı Bence ve de. işte özelliklerdeki kayışı seçmişler. Asıl dikkatimi çeken nokta saatin klipsi. Burada siyah PVD kaplama bir tek tarafa katlanır klips yerleştirilmiş. Normalde tek tarafa katlanır klipslerde klips bir bütün halinde bileğin altını tamamen kapladığı durumlarda bazen konforsuzluk yaratabiliyor. Çünkü her bilekte klips farklı bir pozisyonda duruyor. Kimisinde bileğin altında duruyor, kimisinde daha bileğin kavis yaptığı noktaya doğru taşabiliyor. Bu kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir detay. Fakat burada Rado çok kısa bir klips kullanmış. Yani klipsin boyu çok kısa. Fakat bu kısalık saati takarken ve bileğinizden çıkarırken bir konforsuzluk yaratmasın diye teleskopik olarak bu klips uzuyor. Klipsi uzatıyorsunuz. Rahat bir şekilde bileğinize takıyorsunuz ve sonra kilitleme durumundan hemen önce tekrardan eski boyuna getiriyorsunuz. Bu aslında bana göre çok basit ama çok dahice tasarlanmış bir detay. 72 saat güç rezervi. Yine dikdörtgen saatlerde görmeye çok da alışkın olmadığımız bir tarih penceresi var. Ki tarih penceresi tam kadranın o degrade kısmında artık siyah noktalara denk geldiği için tarih zeminini de siyah seçmişler. Bu konuya ikimiz de fazlasıyla takık durumdayız. Bu takıntımız başka saat meraklarını etkiliyor mu bilmiyorum ama evet, benim için baktığımda hem kadranın genel görüntüsünü bozmayan, bölmeyen hem de işlevsel açıdan işime yarayan bir özellik tarih fonksiyonu. Akrep, yelkovan ve indeksler üzerinde de süperluminova işlemesi söz konusu. Yani evet, gece görünürlüğü ön planda tutularak tasarlanmış bir saat olmasa da yine de işlevsel açıdan işimize yarayan bir özellik. Zamanı okuyabiliriz. Peki saatlerin 3 tanesi burada. Baget pırlantalı olanı almayacağını düşünerek bu 3 saat arasında acaba hangisini tercih ederdin diyeyim? Ya şöyle, yeşil sevmeme durumum hala geçerli. O yüzden yeşili bir kenara bırakıyorum. Lacivertle
kırmızı bordo arasında kaldım. Bordoyu da vereyim. Şöyle ikisi arasında bir tercih yap. Şimdi bordodaki ton tam bordo değil. Biraz böyle bakır tonlarında. Evet, konyak olarak geçiyor. Evet, konyak olarak geçiyor zaten. Biraz hafif kahverengilik de var. Yani ikisi arasında gidip geliyorum. Bence buradaki seçimi naçizane tavsiyem. Koleksiyondaki diğer saatlerin renklerine göre bu saatler arasında bir seçim yapmakta fayda var. Çünkü saatlerin ana renk teması siyah. Kadranın merkezindeki renkler değil. Doğru. O renkler sadece bir detay olarak renk katmış oraya. Kelimenin tam anlamıyla. O yüzden bence gönlünüzden hangisi geçiyorsa, çok klişe bir yorum oldu ama onu seçmekte fayda var. Sen hangisini isterdin? Ben bugünkü gri tonlarıma en çok uyacak olanın bordo olduğunu ya da Rado'nun tabiriyle konyak rengi olduğunu düşündüğüm için onu zaten bileğime taktım. İşte çıkartmadım. En azından bugün itibariyle tereddütsüz bir şekilde konyak rengi olanı alırdım diye düşünüyorum. Köşeli saatlerde biliyorsun işte Akrep, Yelkovan ve saniye kolu varsa köşelere yaklaştığında merkezde kalıyor. Yani arada hep bir boşluk kalıyor. Burada Rado indeksleri öyle bir yerleştirmiş ki sanki kadrana baktığımda dikdörtgen değil de biraz daha böyle eliptik, biraz daha oval bir görüntü hakim. Ortadaki degrade kısım da bunu veriyor. Aynen öyle. O degrade kısım da bahsettiğin gibi ovalliği pekiştirir, destekler nitelikte. Yani sıradan bir dikdörtgen saat değil. Hem teknolojik hem tasarımsal açıdan üzerinde çokça uğraşılmış ki yani Heritage akımını zaten hepimiz çok seviyoruz. Dikdörtgen saat arayanlar için bence ciddi, mutlaka değerlendirilmesi gereken bir alternatif olmuş. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Doruk'un söylediği doğru. Yani Heritage akımı zaten çok uzun zamandır saat endüstrisinin içinde hayatımızda var. Ama Heritage degrade retro görünümlü artı kare saat, köşeli saat daha doğrusu Doruk'un tabiriyle bence yok. Yani bundan başka açıkçası aynı kutuların tamamına tik atan başka bir model olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir şekilde eğer saatin fotoğraflarından ya da videosundan etkilendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir Rado bayinde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü aradığınız böyle bir saatse muhtemelen almadan çıkmayacaksınız. Rado'nun özellikle Türk saat tüketicisi, meraklısı kitlesi arasında özel bir anlamı var. Kesinlikle. Yani 80'li yıllardan itibaren, 80'ler 90'lar Rado fırtınalar estiriyordu. Evet. Şimdi bu fırtınalar estiren modelin bütün imza niteliğindeki tasarımlarını tek bir gövdede toplayan bir saatle bir aradayız. Bilmiyorum, farklı yaş grupları tabii ki hedef alınıyor bu saatler tasarlanırken ama biraz daha böyle orta yaş, orta ileri yaş veya zamanında Rado saatleriyle, seramik saatleriyle hoş anılar biriktirmiş saat meraklıları tekrardan o eski günlerini yaşamak için bu modeli bence yakın incelemeye almalılar. Jubile ve Sintra serileri gözümün önüne geldi. Evet. Ben görüntü olarak yakalamış gibi görünsem de aslında yakalayamadım o zamanları. Ama Rado'nun efsanesini çok iyi biliyorum. Duydum defalarca. Bu saatte bende böyle benzeri romantik, nostaljik duyguları yine yaşattı. Ya ben bu Rado'nun amblemindeki bu dönen çapaya bayılıyorum. Evet. Değil mi? Ne kadar güzel bir detay. Yani aslında kadranda hareket eden bir çapa var orada. Çok küçük tasarlanmış olsa da yine o detaya sizin hakim olmanız bence çok güzel bir durum. Rado iyi çalışıyor Türkiye'de. Yani reklam, pazarlama faaliyetleri öyle, satış sonrası hizmetleri öyle. Saatlere kolayca ulaşabiliyoruz. Uygun koşullarla ulaşabiliyoruz. Sundukları kaliteye karşılık bulunduğu fiyat kategorisi bence çok rekabetçi. Fiyat performans olarak bence süper. Yani metropollerde yaşıyorsanız, büyük şehirlerde yaşıyorsanız gözünüzü nereye çevirseniz bir Rado işaretiyle, reklamıyla, bir işte panosuyla karşılaşabiliyorsunuz. Doğru. Peki Doruk, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yorumlarını paylaştığın için. Sevgili saat severler, teşekkür ediyoruz. Hafta sonunuz iyi geçsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.